Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videodan önce bu hırkayı örmüştük beraber biliyorsunuz. Şimdi bu hırkama takım olarak etek öreceğim. Hırkam 2 yaş için demiştim ama 3 yaşına kadar giyilebilecek. Son günlerin trend bir hırkası, fırfırlı, beyben modelli, biyeli, harika bir hırka. Hırkamızı şöyle alalım ve eteğimizin bir parçasını ördüm. Eteğimizde yine Beymen model biye etek ucu fırfır. Bu şekilde çalıştık. Burayı da bakın şöyle ördüm. Katlıyoruz. Buraya bağcık geçireceğiz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi dilerseniz eteğimizin ikinci parçasını beraber örelim. İkinci parça için şişime 65 ilmek attım. Bu eteğimde yine 65 ilmek ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpim ise şöyle hemen göstereyim. Hırkadan ipe aşinayız ama Madame Koton 100 gramı 280 metrelik bir ip. Koton ip yani. Sizler 100 gramı 250 metrelik bir iple örerseniz benim ördüğüm etekten bir tık daha büyük bir etek elde edebilirsiniz. Benim verdiğim sayılarla. Şişim 3 numara. Örgümün arka tarafından ipimi öne alıyorum. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüp ilerliyorum. Bu parçayı nasıl ördüysem bunu da aynı şekilde öreceğim arkadaşlar. Videoda anlattığım gibi örün. Farklı bir ilmek sayısı yok. Farklı bir sıra sayısı yok. Aynı bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilk sıramızı beraber örüyoruz arkadaşlar. Ve sıra sonuna geldim ters ilmeklerle. 65 ilmeğimi attım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle devam ediyorum. Bir sıra ördüm. İkinci sıradayım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerleteyim. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm. Ön yüzünden de düz ilmeklerle. Şöyle hemen şuradan bir anlatayım. Bu şekilde 15 sıra örüyorum. Örgünün arka yüzünden ters,
ön yüzünden düz olarak 16. sırayı örgümüzün ön yüzünden haroşa sırası öreceğiz. 15 sırayı tamamlayıp geliyorum. Örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters örerek 15 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzünden bir haroşa sırası oluşturuyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerle bir sıra haroşa oluşturayım. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bir diş haroşa oluşturdum ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle devam ediyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın bu şekilde haroşa oluştu. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle, ön yüzünden düz ilmeklerle 15 sıra oluşturup geliyorum. Bir diş haroşa sırasından sonra 15 sırayı tamamladım. 15 sıradan sonra şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet. Bu 15 sıradan sonra 4 sıra daha öreceğim arkadaşlar. Şöyle bunu işaretliyorum bir. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle ters yüzünden, yani şu arka yüzünden ters ilmeklerle 4 sırayı tamamlayıp geliyorum. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle, arka yüzünden ters ilmeklerle 4 sırayı tamamladım. Bunu nasıl anlıyorum? Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. 1. Burada bakın 1 2 sıra, bu toplamda 4 sırayı gösterir. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Modelimizi koyuyoruz. Modelimiz bildiğiniz gibi küçük ajur modelleri. Hemen çalışalım modelimizi. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bununla beraber bu 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1. Bakın bunu sayıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bakın bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Bununla beraber 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bakın bir doladım. Bu 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. 5 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden
Bir ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Sıra başında 5 ilmek ördüm. Bir doladım. Sıra sonunda da bakın bir doladım. 5 ilmek ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Ajur çalıştığım sıra 1. Arka yüzünden ördüm 2. Ön yüzünden örüyorum. Bu 3. sıramız. Düz ilmeklerle. Bu şekilde örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters örerek 6 sırayı tamamlayıp geliyorum. Ajur sıramla beraber. 6 sırayı tamamladım. İkinci modeli çalışalım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu 1, 2. Bakın görüyor musunuz? Şu hep ortada kalacak şu bir ilmek. 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içinde bir ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Sıra sonuna kadar beraber örelim. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 5 ilmek. İşlem tekrarı anlatmaya gerek duymuyorum. Sırayı tamamlıyorum. Sıra sonundaki son modeli koyalım. Bakın bir doladım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sıra başında da 8 ilmek, sıra sonunda da 8 ilmeğimiz oldu. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından ters ilmeklerle örüyorum. Bu şekilde yine örgümün arka tarafından ters ilmeklerle, ön yüzünden de düz ilmeklerle 6 sırayı tamamlayıp geliyorum. Bakın ajur sırası 1, bu ikinci sıra. 6 sırayı tamamladım. Geldim 3. modeli koyalım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde devam ediyoruz. Modelimiz yer değişiyor. Kaç model çalışacağım? Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 model çalışıp geliyorum. Daha sonra etek ucundaki biye ve fırfırı beraber çalışalım. 14 model çalıştım geldim. Beraber ilmeklerimizi kapatalım şimdi arkadaşlar. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Düz olarak kapatıyorum ilmeklerimi. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ve tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum.
Bu şekilde ilmeklerimi kapatıp geliyorum. İlmeğimi kapattım. İpimi kestim. Etek ucundaki bu biyeyi çalışacağız şimdi arkadaşlar. Bunu beraber çalışalım. İki tane çorap mili, yani bir çift, her iki tarafı boş çorap şişi lazım. 3 ilmek atıyorum. İpimi ziyan etmemek için ucunu kısa tutuyorum. 2 3 ilmek attım. İpimi sabitliyorum. Ve etek ucunu alıyorum. İlmekleri kapattığım bölgeyi şöyle. Şu arka kattan almıyorum ilmeğimi, bakın. İlmek 2 kat ya. Ön kattan, tek kattan taktım. Şişimi kaydırdım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm düz olarak. Üçüncü ve dördüncü ilmeğim. Üçüncü ilmeğim şişteki ilmeğim, dördüncü ilmeğim buradan aldığım ilmeğim. İkisini bir, bakın, içerisinden bir ilmek aldım. Buradan gene hemen bir yandaki ilmeğe şişimi taktım. Kaydırdım. Diğer şişimi aldım. İpim hep arkada. Hep örgünün ön yüzünden örüyorum. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Hemen yanındaki ilmeğe şişimi taktım, kaydırdım. Diğer şişimi aldım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bir yandaki ilmeğime şişimi taktım, kaydırdım. Diğer şişimi aldım. İşlem tekrar, hep bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Ve buradaki ilmeğime şişimi taktım, kaydırdım. Bu videodan önce hırka çalışmıştık biliyorsunuz, aynı teknikte. Oradan aşinayız biye çalışmamıza. Yine bir yandan şişimi taktım, kaydırdım, diğer şişimi aldım. Hiç ilmek atlamadan bu şekilde çalışıyoruz. Sıra sonuna kadar ilerletip geleyim örgümü. Etek ucundaki biyeyi çalıştım. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden, bakın, ipim önde. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, topladım bu şekilde ve sabitledim. İpimi kestim. Çorap şişlerimi kenara alıyorum. Fırfır çalışmasına geçiyorum. İlk ilmeğimi şişle almakta zorlandığım için tığ ile alıyorum arkadaşlar. Hemen sıra başındaki bir ilmeğin içerisinden şöyle bir
bir ilmek alayım. İpimi bir sabitliyorum. Bakın bu şekilde bir ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmekten bir ilmek aldım ve misinalı şişime ilmeklerimi takıyorum. Hemen bir yanındaki ilmekten bir ilmek alıyorum. İlk ilmekler olduğu için biraz zorlanıyorum. Bunu da ben şöyle tığla alayım. Ve bir yanındaki ilmekten bir ilmek alıyorum. Bir yanındaki ilmekten bir ilmek, bir yanındaki ilmekten bir ilmek. İlmeğin tek katından alıyoruz. Buna dikkat edelim. Hep aynı sırada alalım. Sırayı şaşırmayalım. Şu şekilde şuranın düz gitmesi gerekiyor. Hep bir yandaki ilmekten bir ilmek alıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi alıp geliyorum. İlmeklerimi aldım. Sıra sonuna geldim. Bakın hep aynı sıradan aldım. Burada hiç sırada şaşırmamız olmadı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi aldım. Bir ilmek alarak artırıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek alarak artırıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek alarak artırıyorum. Bir ilmek örüyorum ters ilmeklerle örgümün arka yüzünden. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek ördüm. Bakın dolayarak artırmıyorum ilmeği. Şöyle ilmek alarak. Biz buna gizli artırma diyoruz sevgili hanımlar. Siz de gizli artırmayı nasıl alışıksanız o şekilde çalışırsınız. Bir ilmek örüp bir ilmek artırarak sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki bir ilmeğimi de ters ördüm. Örgümün ön yüzünden devam edeceğim şimdi örmeye. Düz ilmeklerle örüyorum örgümün ön yüzünden. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın hemen yanındaki artırmış olduğum ilmeğim şöyle çapraz ilmek şeklinde düz örüyorum. Artırmış olduğum ilmeklerimi ve diğer normal ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle, arka yüzünden de ters ilmeklerle öreceğim. Kaç sıra? Şu artırmış olduğum sırayı saymıyorum. Bakın bu sırayı saymıyorum. Şu ördüğüm sıradan itibaren 6 sıra örüyorum. 7. sıra örgümün ön yüzünden ilmeklerimi kapatıyorum. 6 sıramı örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle, arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm. 7 sırayı tamamladım. Bakın şöyle sayabiliriz. Şuradan sayacağız. 2,
4, 6, bir de şişimizdeki sıra 7. Örgümün ön yüzünden ilmeklerimi kapatıyorum. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu şekilde bakın. İlmeklerimi kapatıp geliyorum. İlmeklerimi kapattım, geldim. Sabitliyorum ve biraz ip mesafesi bırakarak kesiyorum. Bu ip bize dikişte gerek olacak arkadaşlar. Şişimi kenara alayım. Bakın bu şekilde. Eteğimizi dikelim. Benim şöyle eteğimin ön yüzü bana bakıyor. Bu parçanın bak. Diğer parçanın da ön yüzü bu parçanın ön yüzüne, arka yüzü bana bak. İğnemi ipimi taktım. Ben alışık olduğum şekilde dikiyorum. Siz de nasıl alışıksanız o şekilde dikin. Şöyle aldım. Benim diktiğim teknikte dikmek zorunda değilsiniz. Sadece fırfırdan başlıyoruz. Bakın fırfırdan başlıyoruz. Ve sıra sonuna kadar tamamen dikişle devam ediyoruz. Her iki tarafında eteğimin dikip geleyim. Eteğimin iki tarafında diktim, geldim. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde eteğimiz. Nasıl başladıysak aynı ilmekle gidiyor. İlmek artırma yok. Eteğimizin şimdi kemer bölümünü dikeceğiz. Bunun için yine şöyle eteğimin ters yüzünü döndürüyorum ve iğnemi, ipliğimi takıp geliyorum. Eteğimizin kemer bölümünü dikiyoruz. Ben şöyle hemen şuradan başladım. Bakın katladım. Nasıl dikiyoruz? Sırayı hiç şaşırmıyoruz. Bakın şöyle. Hep aynı sıradan ilmeğimin tek katını alıyorum. Eteğimin ön yüzüne dikiş izi olmasını istemiyorum. Bakın şöyle tek katından şöyle bakalım. Gördünüz mü? Hiç dikiş izi yok. Bu şekilde eteğimin kemer kısmını dikip geleyim. Eteğimin kemer kısmını diktim, geldim. Eteğime kordon çalışacağım.
etek ucundaki biyeyi nasıl başladıysam aynı şekilde başlıyorum. Bir ilmek attım. 2 ilmek atıyorum. İpimin ucunu kısa tuttuğum için biraz zorlanıyorum. 3 ilmeğimi attım. İpimi sabitledim. Bakın şişimi şöyle kaydırdım. Çorap şişiyle kordon çalışmamız. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle örüyorum. Üç ilmeğimi ördüm. Şişimi yine kaydırıyorum. Yine 3 ilmeğimi örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle örüyorum. Şişimi kaydırıyorum. Örgümün ön yüzünden 3 ilmeğimi düz ilmeklerle örüyorum. Tekrar şişimi kaydırıyorum. Ön yüzden 3 ilmeğimi düz ilmeklerle örüyorum. Bakın tekrar kaydırıyorum. Ön yüzden 3 ilmeğimi düz ilmeklerle örüyorum. Yeterli bir ölçüye gelene kadar kordonumu örüp geleyim. Yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. 3 ilmeğimi birden topluyorum. Tığ ile sabitliyorum. Biraz ip mesafesi bırakarak kesiyorum. Şöyle ipi kordonun şöyle arka tarafından içerisine çekiyorum. Bakın bu şekilde ipimizi kaybedelim. Şöyle bir sefer sabitliyorum. Kesiyorum. Kordonumu şöyle bir ölçeyim. Bir metre 3 santim olmuş. Tam 1 metre diyelim. Mezromu kenara alıyorum. Ayraçlarla şöyle işaretledim. Tam orta noktadan takacağım. Şöyle. Burada bir ajur çalışması yapmadım. Örgüm zaten çok fazla şey değil. Biraz bakın böyle esnek. Küçük bir çatal iğne ile takıyorum. Kordonumu takıp geliyorum. Kordonumu taktım ve buradan aynı ilmekten çıkarıyorum çatal iğnemi. Siz bundan biraz daha büyük bir çatal iğne kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı.
Bunu kullandım. Ayraçlarımı alıyorum. İğnemi çıkardım. Şöyle bir ayarlayayım. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Beden genişliğini şöyle ayarlayabilirsiniz. Eteğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. ...28 santim eteğimizin beden genişliği. Boyu da alıyorum. 32 santimde bakın. Kemerden fırfıra kadar da 32 santim. Eteğim 2 yaş için uygun. Bu etek çünkü çok fazla uzun olmaz. Boru etek. Şöyle arkadaşlar. Beymen model. Biye fırfır çalışması. Etek alta doğru açılan bir etek olsaydı biraz daha uzun olabilir. Ama bu şekilde olduğu zaman uzun bir etek olmaz. Eteğimiz 2 yaş için uygun. Çocuğumuz 3 yaşına kadar giyer. Eteğime ne kadar ip gitti? Eteğime tam bir ip gitti. Elimde bir yarım ipim vardı arkadaşlar. Onu başladım. 1,5 ip gider diye belki tahmin ettim ama tekrar yarım ip elimde kaldı. Eteğime bir adet ip gitti. Daha önce de hırka örmüştüm biliyorsunuz. Şöyle 2 ip de hırkama gitti. Toplamda 3 adet ip gitti bu takıma arkadaşlar. Şöyle bakalım. Tam 3 adet ip gitti. İpim 100 grama 280 metrelik bir ipti. Siz 100 grama 250 metrelik bir ip kullanırsanız elinizde 4 adet ip bulundurun arkadaşlar. 3,5 ya da 4 adet ip gidebilir. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil butonunu aktif haline getirirseniz kanalımdan gelen ilk bildirimleri sizler alırsınız. Bir dahaki projelerde ve bir dahaki videolarda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.